Merhaba arkadaşlar. Temel Bilgi Teknolojileri 2 programının bu son bölümünde bulut bilişim ve mobil uygulamalar konularını işleyeceğiz. Bugünkü konuklarımız Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden yardımcı doçent doktor Özgür Yılmazel ve Autodesk eğitim koordinatörü Evren Arın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hocam isterseniz sizinle başlayalım ilk önce. Son günlerde sıklıkça adını duyduğumuz bulut bilişim kavramı. Bulut bilişim nedir? Bulut bilişimi en basit anlamıyla bilgisayar ve hesaplama işlemlerinde ihtiyaç duyduğumuz altyapıların aynı evlerde kullandığımız elektrik, su gibi servis olarak satın alınabildiği altyapılara verilen genel bir addır. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, siz bugün evlerde kullandığınız elektrik veya suyun hangi barajda üretildiği, evinize nasıl ulaştırıldığı gibi kavramlarla pek ilgilenmiyorsunuz. Bulut bilişiminde de kullandığınız bilgisayar altyapısının nerede tutulduğu, bu bilgisayarların bakımlarının nerede yapıldığı, internet altyapısının kimin tarafından sağlandığı gibi kavramlarla ilgilenmediğiniz ve bunları sadece bir servis olarak tükettiğiniz altyapılara deniliyor. Aynı evde kullandığınız elektriği veya suyu çok harcadığınızda faturanızın artması gibi veya suyu harcamanızda fatura ödemediğiniz gibi bilgisayar ihtiyacınız arttıkça bu servislerden daha fazla bilgisayar kiralayarak daha yüksek fatura ödeyebilir veya ihtiyacınız olmadığı durumlarda ihtiyacınız olmayan bilgisayarları kapatarak faturanızı düşürebilir. Hatta hiç fatura ödemeden de işlemlerinizi götürebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla bulut bilişim birkaç seviyesi var. Bu seviyelerden biraz bahsedebilir misiniz? Evet, günümüzde bulut bilişimi aslında 3 değişik servis odağıyla gidiyor. Bir tanesi altyapı servisi, ikincisi platform servisleri, üçüncüsü de uygulama servisleri olarak geçiyor. Altyapı servislerinde siz ihtiyacınız olan donanımı bu sanallaştırma dediğimiz imkanlar sayesinde üçüncü kişiler tarafından kiralayabiliyorsunuz. Buna bir örnek verecek olursak, örneğin bir şirketiniz var ve 2 tane sunucuya ihtiyacınız var. Siz ilk başta kiralama işleminize bu 2 sunucuyla başlayıp daha sonra şirketiniz ve kapasiteniz büyüdükçe bu sunucu sayılarını arttırabilir, daha fazla sunucu kiralayabilirsiniz. Bunun donanım satın almaya göre bir diğer avantajı da sadece donanım arttırmaktan ziyade bu var olan sunucular üzerindeki donanımları da değiştirebiliyorsunuz. Diyelim ki bugün ihtiyacınız olan 16 GB RAM'li bir sunucuyu yarın 64'e çıkartıp işte 3 hafta sonra tekrar bunu 16'ya düşürme gibi avantajlarınız da var. Platform servislerine geldiğinizde ise sadece makine yani demir kiralamanın yanı sıra bunların üzerinde çalışan platformları kiralamış oluyorsunuz. Bunun bir örneği de diyelim ki bir tane web sayfası yapmak istiyorsunuz ve bunun bir yerde konuklandırılması gerekiyor. Yani host edilmesi gerekiyor. Bunun için sizin 7/24 çalışan bir web sunucusuna ihtiyacınız var. Gene bulut bilişimi sayesinde bu servisi sağlayan firmalardan siz bir web sayfası, web sunucusu kiralama şansınız var. Bunun güzel tarafı da bugün çok küçük başladığınız bir blogunuz yarın çok meşhur olup milyonlarca kişiye hizmet ettiğinde de aynı altyapıyı kullanarak siz sadece kullandığınız altyapı ve kiralamanızı genişleterek bu servisi alıp yani platform servisiyle bunu genişletebiliyorsunuz. Uygulama servisinden bahsettiniz. O nasıl bir servis? Sanırım bunu hepimiz aslında kullanıyoruz. Evet, aynen söylediğiniz gibi uygulama servisini aslında birçoğumuz farkında olmadan kullanıyoruz bugünlerde. Yahoo Mail, Hotmail, Gmail gibi e-mail servisleri aslında bize birer e-posta uygulaması sağlıyorlar. Yani siz bir web ortamında girip e-postanızı gönderebiliyorsunuz. Hatta Word dokümanlarınızı, hesap tabloları gibi tablolarınızı oralarda tutabiliyorsunuz. Bu servisler size direkt bir uygulamayı servis olarak sunuyor. Arka taraftaki tuttukları işlemci gücünden veya disk kapasitesi sizi ilgilendirmiyor. Sizin hedefiniz sadece e-mail alıp gönderebilmek gibi düşünebiliyor. Aynı zamanda uygulama servislerinin şirketlere yönelik daha özelleştirilmiş, ücretli, daha güvenilir, daha yüksek kapasiteli versiyonları da mevcut. Şimdi bulut bilişim ve servislerine biraz değindik burada. Evet. Bir de mobil uygulamalar var bildiğim kadarıyla. Bunlar hakkında neler söyleyebiliriz? Söylediğiniz gibi mobil uygulamalar da son 10 yıldır aslında çok büyük bir hızla gelişim gösterdi. Bunun 3 nedeni var. Birincisi bu cihazların üzerinde artık her yerde taşıyabildiğimiz internet bağlantıları var. Bir ikincisi üzerlerinde bulundurdukları GPS cihazlar sayesinde her an kullanıcının lokasyonu uygulamalar tarafından bilinebiliyor. Bir üçüncüsü de geliştirilen multitouch yani dokunmatik ekranlar sayesinde de etkileşim klavye ve mouse, klavye ve fare kullanılarak yapılan etkileşime göre çok daha kolay bizim kullanıcılarımız için. Bu yüzden de çok tercih edilir bir uygulama haline geldi. Bulut bilişimiyle mobil cihazların bir araya gelmesiyle de aslında bu tablet cihazlar veya mobil cihazlar her an yanımıza taşıyabildiğimiz aletlerin işlemci kapasiteleri genelde iş ortamında kullanılan iş istasyonu dediğimiz cihazlara göre veya dizüstü veya masaüstü makinelerine göre oldukça zayıf işlemcileri ve kapasiteleri de dar. Ancak sürekli internete bağlı olmalarından dolayı
bulut işlemcileri için çok iyi bir istemci konumuna giriyorlar. Böylece birçok uygulama bulutla desteklenerek mobil cihazlarda bugüne kadar yapamadığımız çok daha etkili uygulamalar gerçekleştirebiliyoruz. Hocam şimdi izin verirseniz uygulamalar konusunda Evren Bey'e dönelim. Evren Bey, bulut bilişim ve mobil uygulamalar mühendislik ve tasarım boyutunda oldukça sık kullanılan bir kavram anladığım kadarıyla. Bu konularda bize ne söyleyebilirsiniz? Evet, bu alanda gerçekten büyük değişiklikler yaşanıyor. İlginç bulacağınız umduğum bazı örnekleri bugün sizinle paylaşıyor olacağım. Çeşitli videolar göstereceğim bu tasarımın bulut ve mobil cihazlardaki uygulamasına dair çeşitli örnekler göstereceğim. Ama izninizle biraz temelinden bahsetmek istiyorum. Çünkü son 30-35 yıldır bilgisayar teknolojileriyle tasarım teknolojilerinin, tasarım endüstrisinin ciddi bir işbirliği var. Aslında bugün 3 boyutlu olarak tasarlanmış bir dünyada çevrelenmiş durumdayız diyebiliriz. İnsan eliyle çıkmış hemen hemen tüm ürünler, önümüzde duran bilgisayardan kolumuzdaki saate kadar, bu içinde bulunduğumuz binadan bindiğimiz otomobillere kadar ya da işte otoyollardan, altyapı tesislerinden hatta büyükşehir ölçeğindeki dev yerleşimlere kadar her şey bilgisayarda ve de genellikle 3 boyutlu teknolojilerle tasarlanıyor ve daha sonra da üretime geçiyor. Bu süreç aslında dediğim gibi 1980'lerde başlıyor. O zaman çünkü bir kişisel bilgisayar devrimi yaşanıyor bildiğiniz gibi. Ve bu devrimle birlikte küçük ölçekli firmalar ve profesyoneller, tasarımcılar bilgisayarlara erişim imkanı buluyorlar. Ve o zaman daha önce elde yapılan bütün bu teknik çizim işleri bilgisayara aktarılmaya başlanıyor. Bilgisayarın kolay kullanım ve tekrarlanabilme gücünden böylece yararlanmaya başlıyorlar. Ama o zaman yapılan işler genellikle 2 boyutlu paftaların işte bilgisayara aktarılmış olan halleri gibi düşünün. Kesitler ve planlarla üretime yönelik dokümantasyonlar hazırlanıyor ve çizimler hazırlanıyor. 1990'larda farklı bir süreç başlıyor. Çünkü bilgisayarlar işlem güçleri artmaya başlıyor. Aynı zamanda grafik kapasiteleri de artmaya başlıyor makinelerin. Ve böylece 3. boyutta yavaş yavaş bilgisayarlarda artık görünür olmaya başlıyor. 3 boyutlu mühendislik yazılımları, 3 boyutlu tasarım yazılımları, animasyon yazılımları ortaya çıkıyor. Ve bunlar gittikçe de yaygınlaşıyor. 3 boyutun kullanımı iyice yaygınlaşıyor. Ve bu uzun bir süre aslında böyle devam ediyor. Ve sektör olarak bakacak olursak da işte mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım, imalat, mekatronik, otomotiv, gemi inşaat, uçak uzay, insan eli, insan yapımı olan her şey bir bakıma 3 boyutlu teknolojilerle tasarlanıyor diyebiliriz. Şimdi daha önce yani 80-90 hatta 2000'lerde İş istasyonu dediğimiz bilgisayarlar üzerinden yürüyor bu tasarım süreçleri. Bunlar özel, güçlü, hem grafik kapasitesi hem de işlem kapasitesi yüksek olan bilgisayarlar. Tabii bu bağımsız çalışan yapılar aslında. Network bağlantıları var, ağ üzerinde birlikte çalışabiliyorlar. Ama genel olarak hem teknik anlamda bağımsız yapılar hem de bir tasarımcının ya da mühendisin çalışması anlamında da daha içine kapanık, daha izole ve daha bağımsız yapılarda çalışan bir süreç söz konusu tasarım anlamında genel olarak. Ama bulut ve mobil teknolojilerle birlikte bu da temelinden değişmeye başlıyor. Nitekim ona dair örnekleri bugün anlatıyor olacağız. Tam burada değişimden bahsetmişken bu biraz somut olarak anlatabilir misiniz? Ne tür değişimlerden bahsediyorsunuz? Tabii. Bu değişimi daha iyi anlatabilmek için belki süreçleri biraz daha irdelemek lazım. Yani tasarım süreçleri, dijital tasarım süreçleri hangi aşamalardan oluşuyor? Biraz ona bakmak lazım. 4 temel aşaması var bilgisayar destekli tasarımın ya da daha güncel bir deyimle dijital tasarımı. Bunlar kavramsal tasarım, modelleme, simülasyon ve görselleştirme. Bunlar bu sırayla olmak zorunda da değil. Çünkü her bir süreç aslında diğerinin içine geçmiş durumda. Her bir adımda bir diğerinden yararlanıp onun özelliklerinden kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili biraz isterseniz örnekler vereyim. Mesela kavramsal tasarım, ilk adım olarak bundan bahsettik. Kavramsal tasarım bir ürünün ya da bir binanın ya da bir karakterin, bilgisayarda üretilen bir karakterin ilk aslında oluşum aşaması. Kavramsal tasarım aşamasında tasarımcı kendisine ilham veren ya da kendi duygularını, düşüncelerini bir şekilde o varlığa, o forma aktarmak için yola çıkıyor. Ve bunu yaparken de geleneksel olarak işte kara kalem eskizleri kullanılabilir, kilden çeşitli, çamurdan çeşitli çalışmalar yapılabilir. Geleneksel yöntemler hala kullanılmaya devam ediyor. Bunlar hala değerli yöntemler. Çünkü tasarımcı aynı zamanda bir estetik forma ulaşmaya çalışıyor olabilir ya da bir ergonomik sorunu ya da işlevsel sorunu çözmeye çalışıyor olabilir bu süreçte. İşte burada bilgisayar destekli yeni teknolojiler,
mobil ve bilişim ve bulut bilişim teknolojileri ciddi anlamda katkı sağlamaya başladı. Her şeyden önce Özgür hocamızın söylediği gibi tablet cihazların ve mobil cihazların insan ilişkisinin, etkileşiminin çok daha kolay olması, yani bir fareden çok daha kolay dokunmatik bir şekilde belli işlemlerin yapılıyor olması tasarımcılara da büyük imkanlar tanıyor. Örneğin bir kara kalem deneyimini aynen bir bilgisayar ekranında, dokunmatik bir bilgisayar ekranında ya da bir tablet ekranında artık yaşayabiliyoruz. Bir başka örnek size burada göstermek isterim. Yani bilişimin kavramsal tasarımda kullanılmasıyla ilgili bir örnek. Evet, parametrik tasarım ya da hesaplamalı tasarım dediğimiz bir alan. Burada bir örnek görüyorsunuz. Bu ekran çıktısında da gördüğünüz gibi tasarımcı çeşitli algoritmaları, çeşitli matematiksel fonksiyonları birbirine bağlayarak, onlar arasında ilişkiler kurarak ve parametrelerini değiştirerek normalde yapılması mümkün olmayan bazı formlara ulaşabiliyor. Elle yapılması mümkün olmayan yüzlerce, binlerce farklı seviyeye ulaşabiliyor. Bu deneysel bir çalışmada değil aslında. Bu ekranda gördüğünüz dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid'in İstanbul için 2006 yılında yaptığı bir konsept tasarımdı. Ve burada da aynı teknolojilerden yararlanılmıştı. Şimdi ekranda gördüğünüz örnekse mimarlar için yapılmış bir kavramsal tasarım aracı. Gördüğünüz gibi tablet üzerinde çalışıyor, dokunmatik olarak çalışıyor her şey. Dolayısıyla çok daha sezgisel. Ve tabii ki veri bağlantıları çok önemli. Bulut üzerinde çalıştığı için mesela lokasyon verisiyle harita bilgisini alıp harita bilgisinin üzerinde çalışma yapabiliyorsunuz doğrudan. Dolayısıyla çok daha görsel. Ya da oranın iklim durumunu, güneş gölge durumunu doğrudan tasarıma yansıtabiliyorsunuz. Böylece gün ışığından en iyi şekilde yararlanabilen uygulamalar, en iyi şekilde yararlanabilen tasarımlar yapabiliyorsunuz. Dijital tasarım süreçlerindeki çok önemli bir aşamada modelleme demiştik. Burada gerçekten de bütün ürünün ya da bütün bir binanın en ince detayına kadar oluşturulması söz konusu bilgisayarda. Burada da genelde tabii workstation'lar yani iş istasyonları kullanılıyordu. Ama bulut bilişimle birlikte artık bu da değişmeye başladı. Şimdi size bir uygulama göstermek istiyorum. Bu uygulama hibrit yani melez bir uygulama. Bu hem masa üstünde çalışan bazı modülleri var hem de bulut üzerinde çalışan bazı modülleri var. Ve kavramsal tasarımla modellemeyi yani detaylı tasarımı bir araya getiriyor. Endüstriyel tasarımcılarla makine mühendisleri aynı uygulama üzerinde birlikte çalışabiliyorlar. Ve proje paylaşım ve projeler üzerinde işbirliği yapma yöntemleri de çok daha kolaylaşmış durumda bu sayede. Bulut tabanlı olarak çalıştığı için. Bir başka uygulama, bu tamamen web üzerinden çalışıyor. Hiçbir şey yüklemeniz gerekmiyor bilgisayarınıza. Doğrudan tasarım yapmaya başlayabiliyorsunuz. Hatta bunun tablet versiyonu da var. Farklı tablet platformlarında çalışabiliyor. İndirip ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bu yazılımlar aslında bir şeye işaret ediyor. 7'den 70'e herkese hitap eden ve tasarımın demokratizasyonu dediğimiz bir kavram var. Bu sayede de bu gibi yazılımlar, bu gibi ürünler sayesinde de ve özellikle de tabii bulut ve mobil tabanlı bilgi işlem sayesinde tasarımın herkese ulaşmasını sağlayabiliyoruz. Tam burada aklıma şöyle bir soru geliyor. Tasarıma biz her zaman sıfırdan başlamamız lazım. Örneğin bir dijital tasarım yaparken günlük yaşamımızdaki bazı verileri kullanarak onun üzerine dijital tasarımı sürdürebilir miyiz? Doğru, bu da mümkün. Her zaman sıfırdan başlamak gerekmiyor. Çünkü dünyada yani gerçek dünyada çok fazla bilgi var. Aslında bu da büyük veriye, big data dediğimiz büyük veriye önemli bir örnek. Şu şekilde olabiliyor. Mesela lazer tarayıcılar yoluyla bir binanın, bir sokağın hatta bütün bir şehrin 3 boyutlu verisini bilgisayar ortamına alabiliyorsunuz. Nokta bulut diyoruz biz bu dataya. Bir başka yöntem de fotogrametri yöntemlerini kullanmak. O da şu şekilde çalışıyor. Bunu da bir örnekle göstermek istiyorum size. Modellemek istediğiniz nesnenin dairesel olarak çeşitli fotoğraflarını alıyorsunuz. Ve bu fotoğrafları buluta yüklüyorsunuz. Bir portal üzerinden buluta yüklüyorsunuz. Ve bu bulut üzerinde fotoğraflardan otomatik olarak 3 boyutlu model oluşturuluyor. Normalde bu bilgisayarlarımızın işlem gücüyle yapılması pek mümkün olmayan bir şeydi. Çünkü çok yoğun bir işlem gücü söz konusu. Ama bulut bilişim sayesinde bu da artık çok kolayca gerçekleştirilebilen bir işleme dönüştü. Çok yakında tahmin ediyoruz ki hemen hemen bütün yerel idareler şehirlerinin ya da bölgelerinin 3 boyutlu verisini bu şekilde oluşturuyor ve bunu talep ediyor olacaklar. Bulut bilişimin genel olarak takımlar arasında işbirliği ve ortak çalışma olanağı sağladığını öğrenmiş bulunuyoruz şu anda. Peki bu mühendislik ve tasarım konusunda da bu tür bir işbirliği olanağı oluyor mu?
Evet, bulut ve mobil bilişimin sağladığı en önemli avantajlardan biri farklı disiplinlerden gelen profesyoneller arasındaki çalışmayı çok kolaylaştırması. İşin doğasında bu var zaten. Çünkü farklı organizasyonlarda olabilirsiniz, farklı donanımlar, farklı yazılımlar kullanıyor olabilirsiniz. Ama bulut sizi birbirinize bağlayan adeta bir tutkal gibi davranıyor. Bunun çok güzel bir örneği aslında yapı bilgi modelleme. Yani BIM dediğimiz yeni bir kavram, yeni bir teknoloji. BIM, burada size bir örnekle de göstermek isterim. Yani kavramsal olarak ne olduğunu en azından göstermek isterim. Özellikle tabii bina tasarımı ile ilgili bir konu bu. Bir kompleksin, bir binanın tasarımında mimarların, iç mimarların, mühendislerin, proje yöneticilerinin, şantiye şeflerinin ve işletme sahiplerinin aynı model üzerinde, aynı 3 boyutlu model üzerinde, aynı veri üzerinde birlikte çalışabilmelerini sağlıyor. Böylece hem enerji açısından çok daha başarılı, hem de maliyet açısından çok daha düşük projeler gerçekleştirilebiliyor. Bu da bulut bilişimin öne çıktığı alanlardan bir tanesi. Dijital tasarımın diğer adımları olarak simülasyon ve görselleştirmeden bahsetmiştiniz. Bu konuda da biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. Simülasyon dediğimiz şey aslında özetle tasarlamak istediğiniz ürünün daha ortaya çıkmadan, daha imal edilmeden 3 boyutlu modeli üzerinden nasıl davranacağını bilebiliyor olmak. Bunun için bilgisayar yazılımları var ve detaylı bir şekilde analizler yapılabiliyor. Ve bu doğrudan performansı ölçebilmenizi sağlıyor tabii. Performans derken mesela şunları kastediyoruz. Tasarladığınız bir ev aleti ısınıyor mu kullanırken? Ya da darbelere karşı dayanıklı mı? Ya da tasarladığınız bir okul binasının karbon salınımı düşük mü? Gün ışığından en iyi şekilde yararlanabiliyor mu? Ya da tasarladığınız bir motorun yakıt verimliliği iyi mi? Bunlar doğrudan ürünün başarısıyla alakalı konular ve simülasyon çözümlerini başarılı bir şekilde kullanan ekipler de mutlaka daha başarılı olacaklardır. Bu da tabii dünyamızın içinden geçtiği süreçte sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji kaynaklarının etkin kullanımıyla da çok yakından alakalı bir konu. Tabii burada mühendisler için bazı çözümler var. Ona da bir değinmek isterim. Ekranda bazı örnekler görüyorsunuz. Mesela bir ürünün dayanıklılığını ya da ne kadar ısınıp ısınmadığını size doğrudan söyleyen uygulamalar var. Bunlar daha önce yine iş istasyonları üzerinde çalışıyordu. Ama bulut teknolojileriyle birlikte çünkü çok yüksek hesaplama gerektirdiği için artık bu işlemler de bulutta yapılmaya başladı. Ve böylece tasarımcıya, mühendise ciddi anlamda bir hareket ve kaynak kolaylığı sağlıyor. Programımıza katılıp verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Temel Bilgi Teknolojileri 2 programının bu son bölümünde bulut bilişim ve mobil uygulamalar konusunu Özgür Yılmazel ve Evren Arın ile işlemeye çalıştık. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.